İşte Akdeniz'im ya. Ah. Ne hava var. Hava da güzel. Biz yorucu ve zor bir Atlantik seferinden sonra Akdeniz'e neyse ki girdik artık. Bir tarafımız Fas, bir tarafımız İspanya şu anda. Ve Akdeniz tam da benim istediğim gibi bizi rüzgarsız ve dalgasız bir şekilde karşıladı. Ne yapıyorlar ya? Bizim şu balast tankları yıkama ekibi hala çalışıyor. Bak yine aynı saatlerde çıktım. Aynı saatlerde buradayım. Ama hava açılmaya başladı. Çünkü artık doğuya doğru gidiyoruz. Saatleri de şey yapmadık. İleri almadık. Sadece bir saat şu an. Türkiye ile bir saat farkımız var. Şu anda. Şey yapacağız. O bir saati de şeye varmaya, Suez'e varmak üzereyken ayarlayacağız. Şu an Türkiye'den bir saat gerideyiz. Doğuya doğru gidiyoruz. Şimdi aynı saate geleceğiz yavaş yavaş. Akdeniz. Buradan bir önceki seferde hatırlıyorsanız Suez'den Cebeli Tarık'a kadar 8 günde mi gelmiştik? Evet, yaklaşık öyle 8-9 günde falan gelmiştik. Şimdi Suez'e kadar yine 8-9 gün yolumuz var. Akdeniz seyri. Bakalım bu seferki Akdeniz seyri nasıl olacak? Biraz daha herhalde havalar serin Akdeniz'de. Ama bizim için daha iyi yani. Çok sıcak havada güzel olmuyor zaten. Bu taraf Fas. Bu taraf İspanya. Şuradan dağlar çok güzel görünüyor ya. Şuna bak. Karaya bayağı yakınız. Zaten gördünüz Cebeli Tarık'ı daha yeni geçtik. Yani gece vakitlerinde geçtik. Şu an hala karaya çok yakınız. Biraz daha ilerleyip artık Akdeniz semalarına tamamen girmiş olacağız. Memleket kokusu. Bak bir tane süper yat geçiyor şuradan. Şu pembe konteyner gemisi var ya geçen gördüğümüz, herhalde onun bir eşi daha orada. Demirde mi artık, seyirde mi tam bilmiyorum. Ve arkasında tepelerine güneş vurmuş. Mükemmel bir dağ manzarası. Süper yatlarla alakalı bir şey anlatayım. Bizim ehliyetimiz süper yatlarda da kaptan, baş mühendis olmaya yetiyor. Olmaya yetiyor. Ben bu izindeyken süper yatlara da başvurdum. Yat sektöründe de bir denemek istiyorum aslında. Merak ediyorum ama yat sektöründe şöyle bir şey var. Ticari gemiler tecrübesini kabul etmiyor. Yat tecrübesi istiyor. İyi de hani bir kere yata çıkmadan nasıl yat tecrübesini vereyim ben? Orada bir şeylik var. Kamerada bir iki gündür bir şey var ya, kendi kendine bir kaydı durduruyor falan, tekrar başlıyor. Kameram mı bozuluyor acaba? Neyse yat sektörü değişik. Yani o çok ayrı bir şey ya. O çok ayrı bir alan. Bizim camianın çok farklı bir alanı. Çünkü düşün, ben kömür taşıyorum. O grabba mesela birçoğu eğlence sektörüne çalışıyor. Birçoğu şahsi. Kamerada bir gariplik var. Kaydı durdurup yeniden başlatıyor. Kamerama bir şeyler oluyor ama tam anlayamadım. Kendi kendine kaydı durduruyor falan. Tam kapatmıyor kendini. Sadece ekranı kilitliyor. Neyse, çok önemli değil. Yaz sektöründen bahsediyordum. O bizim gerçekten farklı bir sektör ve gerçekten tecrübe etmek istediğim bir sektör. Hala yani bilmiyorum nasıl olur ama biraz zor. Biraz daha kariyer böyle ticari sektörde devam edecek gibi ama değişik bir sektör. Orayı da merak ediyorum. Bu da sabahtan beri sallanıyor. Canımı sıktı.
Artık Akdeniz'de girdiğimiz için hiç sallantı yok. Ve dün ne demiştin? Böyle sallantısız zamanlarda masa tenisi oynuyoruz. Şu an ben oynamayacağım da Süvari Bey çok iyi oynayan bir de gemici var. Gemiciyle beraber oynuyorlar. Şimdi onları ufaktan gözlemleyelim. Kolay gelsin Süvari Bey. Gemimizin en iyi masa tenisi oynayan 2 kişisi. Süvari Bey çok iyi oynuyor gerçekten. Ve çok da seviyor ve 60 yaşında. İnanılmaz enerjik. Bazen akşam oynuyoruz. 1,5-2 saat falan oynuyoruz. Ben yoruluyorum, o yorulmuyor. Gemide en önemli şeylerden bir tanesi daha doğrusu mental sağlığımız için stres atmak ve stres atma araçları gerçekten çok önemli. Bir kişi yorumların altına yazmıştı. Abi gemideki yürüyüş yolunu göstermiştim. İşte bir gün orada jogging yaparken video çeker misin falan diye. O zaman da göstermiştim bu yürüyüş alanı diye. Aslında bu tabii ki jogging için değil. Bu yürüyüş alanı güvenli bölge yürüyüş alanı diye geçiyor. Ama tabii ki bir stres atma aracı. Kaç gündür hep söylüyorum. İşte pazar günü, bugün pazar yürüyüşe çıkamayacağım. Hava kötü. Akdeniz'e girdik. Artık Akdeniz'de hava mükemmel. Ve şu anda ben de stres atma aracı olarak yürüyüş yapmayı tercih ettim. Birazcık yürüyüş yapayım. Ne zamandır yürüyemiyordum. İyi oldu. İyi oldu yani. Denk gelmesi. Stres atmak ya bizim için çok önemli gerçekten. İşte masa tenisi. Akşamları bazen ben vardiyadan çıkıyorum. Ya uykusuz bak şimdi şöyle oluyor genelde. Uykundan bile feragat ediyorsun yani. Çoğu zaman uykusuz kalıyorum. Hani daha önce de anlatmıştım zaten. Bir günümü nasıl geçtiğini daha önce de anlatmıştım. Aşağı yukarı işte gece saat 4'te vardiyaya iniyorum. Ondan sonra 8 gibi falan vardiyam bitiyor. Zaten o vardiya yoğunluğu. Vardiyam bitiyor 8 gibi. İşleri dağıtıyorum. Sonra çıkıyorum, bir kahvaltı falan yapıyorum. Sonra tekrardan işleri kontrol etmeye iniyorum. Veya yapacağım işler varsa onları yapmaya iniyorum. Yemek yiyorum falan. Öğleden sonra bir daha iniyorum. Bir yarım saat, bir saat. Bazen daha fazla. Sonra akşam 4'te bir daha vardiyam var. Vardiya geliyorum tekrar. Akşam 8'de makineden çıkıyorum. 8'den sonra sadece bak bu saate kadar hiç uyuyamadım. Yani bazen işte rahat olursak, çok işte yoğun olmadığı günlerde bir öğlenleri 1 saat, yarım saat siesta yapıyorum ama genellikle çok nadir çünkü bir yandan da video çekiyorum. Ve bu videoların editleri var. Editleriyle uğraşıyorum. Yatmadan önce onlarla uğraşıyorum. İşte bazen hani Süvari Bey hava iyiyken diyoruz stres atalım, bir masa tenisi oynayalım. Haftada 1 gün, 2 gün işte masa tenisi oynuyoruz falan. Bu ne oluyor? Uykumdan veriyorum çoğu zaman ama bu benim stres atmam gerek. Gemideyim. Mesela 3 aya geliyor. 3 ay oluyor. 3 aydır gemideyim. Daha hiç toprağa basmadım. Hiçbir elektriğimi atmadım mesela. Şu an tüm elektriğim, enerjim vücudumda. Hepsi. Ve metale bağlıyız burada. Bir yandan da yürüyelim. Jogging yapayım bir yandan da. Bu stresi de bu gibi şeylerle atıyoruz işte. Hareket ederek. Önceki gemilerimde biliyorsunuz zaten önceki Silog'da spor yapıyordum. Spor salonu vardı. Ayrı bir spor salonu vardı. Burada henüz spor yapmaya başlamadım. Yani zaten spor salonu da yok bu gemide. Salonda böyle daha önce de göstermiştim. Küçük bir yer yapılmış falan. Ama masa tenisi benim için güzel bir aktivite oluyor.
hem iyi stres atıyor hem de keyifli. Seviyorum yani. Aktif bir spor. Ağırlık kaldırmak biraz daha bireysel ve pasif bir spor. Masa tenisi biraz daha aktif bir spor. Spor olunca daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Ve böyle havanın güzel olduğu zamanlarda işte jogging. Jogging. Pazar günü joggingi. Hem stres atmak, hem rahatlamak, hem hava almak, Akdeniz'in güzel havasını almak. Güzel aktivite bizim için. Aslında düşününce Akdeniz'in ortasında yürüyüş yapıyorsun. Denizin ortasında. Denizin ortasında. Hani kimsenin ulaşamayacağı bir şey aslında. Ama içindeyken tabii o biraz daha işler değişiyor diyorsun. Başka şeyler arıyorsun. Bu sanki yani dışarıdan bakınca çok acayip bir büyük kazanç, büyük varlık, ama içinden bakınca da çok büyük bir yoksunlukmuş gibi duruyor. Nereden her şeye, hayatta da biraz öyle değil mi ya? Her şeye nereden baktığın önemli. Ne taraftan baktığın önemli. Ne taraftan bakıyorsan öyle oluyor. Mesela bundan 4-5 ay önce yaşadığım bazı şeylerden dolayı acayip bir çıkmazın içerisindeydim. Ya ne oluyor diyordum, ne yapacağım şimdi, bundan sonra nasıl olacak falan diye düşünüyordum. Bu 4-5 ay geçti. Şu anda onların hepsinin çok da anlamsız olduğunu fark ettim. Hayatta her şey böyle ya. Başına gelebilecek en kötü şey bile geldiğinde hala nefes alıyorsan bir şekilde her şey yoluna giriyor, gidiyor. Ama en önemli şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Biraz şey gibi oldu. Motivasyon videosuymuş gibi oldu ama yok. Öyle değil. Sadece paylaşıyorum. Tecrübe paylaşıyorum. En önemli şeylerden bir tanesi ne biliyor musun? Hareket etmek. Bak, hareket etmek. Beni mesela o karamsarlığın, o buhranın içerisinden çıkaran şey yeniden hareket etmek oldu. Yani düşündükçe daha da dibe gidiyorsun böyle. Ne yapacağım diye düşünmeyeceksin. Hareket edeceksin. Hareket ederken planlarını yapacaksın. Hareket ederken yönünü belirleyeceksin. Hareket etmediğin zaman çöküyorsun. Zaten depresyon da böyle başlıyor muhtemelen. Hareket ya. Biraz daha hareket edeyim ve bugünü bitirelim bence. Selametle.